Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Yunanistan lezzetlerini deneyeceğiz. 4 gün boyunca Yunanistan'da farklı lezzetler deneyip onları puanlayacağız ve yorumlayacağız. Burata peynirli fümeli pizzamız geldi. Hadi gelin tadalım, buna bakalım. Şu dilim çok güzel ayrılıyor. Sonsuz bir kaşar. Yanına biraz zeytinyağı gelse çok daha güzel olurmuş bence. Ama çok iyi. Üstten şöyle bir görüntüsü var. Üstten böyle bir görüntüsü var. Hamur incecikli ama tam kıvamında. Bu arada bütün pizza değil, 2 dilimle bile doyarsınız. Benden 10 üzerinden 9-7'ye aldı. Tam sevdiğim tarzda bir pizza. Sadece biraz üzerine zeytinyağı olsa çok güzel olurdu. Evet arkadaşlar, şimdi otele geldik. Şu anda saat gözüküyor mu? 23.02. Otele biraz geç geldik. Yol biraz gerçekten uzun sürdü. Zaten yemek olarak harici bir şey pek yemedik. Ayrıyeten ne aldık? Bir sandviç. Sandviçler hazırdı. Sandviç yedik. Onun dışında pek bir şey yemedik. O yüzden şimdi bugünü kalkmadan önce akşam yemeği yemediğimiz için güzel bir tatlı günü bitirmek istiyorum. O da Ben & Jerry's. TikTok'ta gezerken burada geldiğimde, daha doğrusu otele geldiğimde bunun reklamını gördüm. Dedim Yunanistan'da varmış, Türkiye'de yok. Kesin bir yine bulacak makroda falan ama tadalım dedim. Açalım tadalım, puanlayalım. Amerikan'ın ünlü dondurması. Nasıl açılıyor bu? Açıldı. Şöyle bir kapağını açacağım. O zaman kağıt gibi her yeri. Ups. Vay, güzel duruyor. Bu arada plastik kaşıklarım yoktu. O yüzden tahta kaşık aldım. Sizi şöyle yukarıya koysam. Şu şekilde bir görüntüsü var. Zaten bildiğiniz bir sürü yabancının bunun işte kardeşime saklama falan filan için güzel yaptıkları üzerine kilitler falan var. O kadar sevilen ve paylaşılan bir dondurma. Hadi gel tadalım ve puanlayalım. Şöyle bir parça aldım. Bu arada bu chocolate fudge, konuşamadım. Çok güzel. Chocolate fudge brownie'li olanı gerçekten de ismini hak ediyor. Çok güzel. Zaten bu kadar güzel olmasa Amerika'dan buraya getirmezler değil mi? Bulursanız kesin deneyin. 10 üzerinden 9-8'lik bir tadı var. Başarılı. Evet, şimdi otelden Selanik merkezin diye umduğum bir yere gelebildik. Ve şu anda ne yemeye gidiyoruz? Poğaça moça falan değil. Gyro ile yapıyor olacağız. Yani Yunan döneri. Bakalım nasılmış. Gyro'ya geldik. Dönerler bulunuyor burada bir sürü. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere 4 tane burada gyro var. Biz 2 tane gyro söyledik. Bir tane de yanına içecek aldım ben. Bakalım sipariş çıkarın, devam edelim. Gyro'larımız geldi. Hadi tadalım, puanlayalım. Gerçekten bayağı dolu dolu bir gyro. Yani hatta domatesimiz var. İçine patatesler de var. Şeyimizi de aldık. Şöyle ki bu herhalde ısırıp yenilemiyor kolay kolay. Ama şöyle ısırık almaya çalışacağım ve puanlayacağım. Gerçekten çok iyi. Gerçekten neden gyro'nun ayrı bir yemek olduğunu anladım. Gelip denemeniz lazım. Bu gyro'ya puanım 10 üzerinden 9.8. Başarılı. Bu arada her yerde yaptığımız kola tadını testi. Türk kolasından çok az bir tat farkı var. Çok az. Ama İsviçre kolası gibi apayrı bir tat değil. Yani sanki bir tık daha o şeker tadını veren şeyden çok az daha var. Yani sen meyan köküyse o meyan kökünün bir tık daha fazla var gibi bir aroması var. O üzerine 8.5. Bir de yapan kişinin ismini de okuyabilen varsa yazsın yorumlara. Biraz lokal manav lezzetleri. Aslında salatalık olması gereken uzun salata. Şeftali, üzüm, biz üzüm alıyoruz. Güzel karpuzlar da var. Şu portakallar 1.5. Şurada bir şey var. Şunu bilmiyorum. O ne? Şey değil mi? Senin o şey yaptığın şeyin şey değil mi? Dolma gibi bir şeyin. Çiçek dolma. Çiçek dolmasının. Kabak mı? Neyse, üzümlerimizi aldık. Tadarız birazdan. Bunlar tat ver. I love Thessaloniki. Şimdi magnet zamanı ve Kıbrıs'ın eşeği gibi Yunan'ın da eşeği varmış. Bayağı katırlarla kurtarmış herhalde ülkeyi ya. Freddo Espresso, Freddo Espresso. Gittiğiniz ülkenin internetine bağlanmanın en güzel tarafı da o ülkenin TikTok'tan sosyal medyasından görebiliyorsunuz. Burada Freddo Espresso hakkında içtiğini söyleyen çok fazla turist vlog falan vardı. Normal bizim Amerikanlı gibi değil, çok fazla üzerine köpük var. Herhalde espresso bayağı uzun basıp üzerine, herhalde yanana kadar basıp üzerine buz koyuyorlar. Tadalım bakalım. Oo. Sweet olsun mu tatlı olsun mu diye sormuştu. Bayağı tatlı olmuş. Bayağı böyle sanki üçü bir arada kahvenin bol şekerli versiyonu içiyormuş gibi bir şey oldu şu anda. Bu sırada manzaramız şu şekilde. Şu dükkanı saymazsak şöyle güzel deniz manzarası var. Binanın direkleri. Hop 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 hop. Geri dönelim. Ben normal şekerli kahve içiyorum. Bu kahve çok şekerli. Bu kadar şekerli kahve sağlığa zararlı. O yüzden puanım 6.7. Freddo Espresso ise şekerli içmeyin ama sadesi güzel olabilir. Üstünde bayağı güzel kreması var. Kremaya çekeyim bakayım. Bizde bir ara patlayan Dalgano sevdası gibi bir üzerine kreması var. Bilemedim. Deniz için uygun terlik yoktu. Elsewek varmış Yunan'da. Oradan terlik aldık. Bir tanesi 3 euro falan galiba. Bir tanesi 3 euro, bir tanesi 4 euro. Mükemmel fiyat.
Bayağı uygun. Başarılı. Şurada güzel bir salt karamel cookie varmış. Onu deneyeceğiz. Burada çok fazla cips var. KFC'li cips var. Cheeseburger cips var. Yunanca yazan tuzlu domates olduğunu umduğum bir şey var. Deniz tuzlu bir şey var. Hangisini deneyeceğim bir sürü var. Burada da Fuse Tea var. Fuse Tea yok. Şurada da Stevia olduğunu inanan bir kola var. Farklı bir şey. İkinci gün akşamına geldik. Akşam yemeği yiyemedik sanırım. Bir çare yedik gün içerisinde. Onun dışında atıştırmalıklar markette görmüşsünüz az önce. Orada aldığımız şimdi şu salted karamelli cookie'yi deneyelim. Şöyle kutusunun içine açıyoruz. Ayrı bir paketi var. Aslında denemiştim, çaktırmayın. Çok güzeldi. Bir daha size deniyorum. Paket içinden şöyle çıkıyor. Düz kurabiye gibi aslında ama apayrı bir yumuşaklığı var. Yumuşacık. Tane tane az dağılıyor. Ve iddia ettiği sos karamel tadını mükemmel yakalamış. Unutmazsam bundan Türkiye'ye götüreceğim. İlk olarak ikinci otele yerleştik. İkinci otelde de otel sahibi şöyle minik tatlı Türkiye'deki tutkumsu bisküviler bırakmış tane tane. Güzel ağızda eriyen kıvam vardı. Buna 10 üzerinden 7,5 diyelim. Ev sahibi bıraktığı için ek olarak bir puan daha verip 8,5 verelim. Ama bu Kings'in salted kurabiyesi bayağı başarılı. 9,4. Görürseniz bulursanız kesinlikle alın. Düşüyordu. Akşamın ikinci öğününde mini kruvasanlar. Zaten bu Seven Days Yunanistan markası. Yıllarca üniversitede sponsorluk ararken öğrenmiştim. Yunanistan'ın resmi markası. Bu neliymiş? Kakao vanilyalı dolgulu. Fix bildiğiniz. Maalesef bir şey değil ama sadece burada yediğim için dahil ediyorum. Türkiye'dekiyle aynı Seven Days kruvasan. Ayrı bir farkı yok. Bayağı acıkmışım bu arada. Bir tane daha yiyeyim, puanlayayım. Seven Days'in yaptığı şey bayatlamaması, o kıvamı ve feeling, aslında her şeyi çok güzel yapıyor. 10 üzerinden 9,1. Kruvasan değil, böyle yumuşak poğaça gibi tadı. Reklam olmasın ama 3 gündür ya da 2 gündür daha doğrusu 3 gün olmadı. 2 gündür dükkana getirdiğim hazır suları içiyordum burada. Köyümüz suyu sayılabilir aslında. Hemen evin bulunduğu ilçede çıkartılan su. En çok sevdiğim su zaten içiyorum, erikliği. Şu an satmış olsa da, reklam olmasa da bu. Bence bayağı başarılı bir su. Aynı kaynaktan çıktığı için Nestle Pure Life'da aynı oluyor ama olsun, erikli daha önemli. Yerli milli güzel su. Ama buradayken şimdi odaya geldiğim dolapta soğuk su ihtiyacını karşılamak amaçlı şöyle bir su vardı. Paiko. Burada Yunancası yazıyor, arkasında İngilizce okunabilecek halde yazıyor. Paiko. Neymiş? Nera Makedonians. Evet, Yunanistan Makedonya bu arada. Haritaların bir kısmında Makedonya olarak gözüküyor. Zaten o yüzden Kuzey Makedonya değil, Kuzey Makedonya. Bu suyun tadını da çok beğendim. Bunu da göstereyim. Avrupa'nın diğer yerlerindeki gibi aşırı mineralli bir su değil. Yani kireçte de almıyorsunuz. Güzel filtrelenmiş, tatlandırılmış bir su gibi duruyor. 10 üzerinden 8,5. Evet, suyun tadı var. Evet, suyun tadı önemli. Evet, 10 üzerinden 9,5'luk 9,8'lik sular da var. Bahsettiğim su gibi. Evet, ikinci günümüzün son öğesini yiyoruz. Ada markete gördüğünüz şu Lay's. Üzerine domates, biber ve buğday tanesi gibi bir şey var. Normal cipsten çok bizdeki bu sağlıklı cipslerden benziyor. Açalım. Kokusu var. Şöyle cips gibi, her şekli farklı bir cips gibi duruyor. Evet, şöyle dalgalı bir görüntüsü var. Fırın telinde pişmiş gibi. Ama tadı çok sarmadı diyebilirim. Bu da güzel tatlı bir cips olabilirdi. Aslında biraz da Yunan gibi duruyor ama hani Yunan ürünü ama Türk tatları var gibi biraz da. Arkasında bakıyorum ne var? Mısır var, buğday var. Bir şey var. Resimden çıkartırsan bakabilirsin. Bizde karşı olan bir lezzet ama tam olarak ne emin değilim. Yani güzel yenir. Ama arayacağım bir şey değil. Çok beğenmedim. Bizdeki karşılığı da. Bizde sağlıklı cipsler bir tanesinin tadı buna benziyor. Hani bu bilindik Lay's, Doritos falan olmayan. O yüzden buna puanım 10 üzerinden 5,5. Aramam, yemem, denemem. Üçüncü günün sabahından merhaba. Çok güneşli bir sabah. Ama size şu ortamı göstermek istiyorum. Akşam geldiğimiz otelin, o yemekle yediğim otelin şöyle güzel bir manzarası var. Şurada tapınak adası gibi bir şey var. Kadınların giremediği. Şu yarısından itibaren geçilmiyor. Ucunda küçük bir yer var. Üçüncü parmağın olduğu yer. Bir havuz var burada. Şöyle denizi görebiliyorsunuz. Çok güzel manzaralı. Ve şimdi kahvaltı yeneceğiz. Başından beri yemek yediğim videonun 3. gün fit çeki. Oradan çıkıyoruz. Hop, kahvaltı yeri orada. Şöyle güzel tatlı bir masa hazırlamışlar. Arkadaşlar kahvaltı için geldik. Kahvaltıcı Reis'i bulamadım. Bir Reis vardı. Kahvaltıcı Reis aslında bu otelin sahiplerinden birisi. Çok tatlı bir Reis, sabah kahvaltı için bu olan hazırlığını gösterdi. Biraz şöyle göstereyim size hızlıca. Şöyle güzel bir masa hazırlamış. Bayağı güzel, konforlu bir alan. Portakal suyu. Ama yok bu arada kesin var. Hani 12 sizlik var ya. Bebek ağlaması da ona uyuyor. 8'e kadar hiç bebek ağlamadı. Hiç bebek ağlamadı. Çocuklar uyudu mu yoksa uyutuldu mu onu merak ediyorum ben. Çünkü bu kadar sık bir saatte uyumaları. Bir de filtre kahvemiz var. Neyse, yemeklerine devam ederiz. Evet, tabağımız geldi. Böyle kahvaltılık yemekler var istesek. Ondan sonra ünlü Yunan peyniri, domatesi da. Burada ev sahibinin hani yaptığı güzel elmalı ve natlı. Natlı ise sen yiyemezsin. Evet, marmelatlar var. Günün anlam ve önemi incir, şeftali ve karpuz da mı var orada? Evet, incir, şeftali, karpuz. Böyle bayağı büyük bir omlet. Kahvaltı bu şekilde. Kahvaltı yapalım. Devam edelim. Önce şu peynirini istiyorum. Şöyle. Bizim beyaz peynire bayağı benziyor. Lorun kesilmiş versiyonu gibi tadı var. Sanki bir de bir
keçisi varmış tadı var. Şöyle margarini. Yap. İşte keçisi tadı var biraz. Ekmek de bayağı iyi. Kahvaltıya Greek yoğurt. Bu arada net Greek yoğurt. Anladın mı tat farkında? Turkish yoğurt. Tamam canım ben buradan yoğurdun orijinini şey yapmıyorum. Zaten Yunan yemeklere baktığımızda burada hepsi şey. Skilberry aynı olan yemek. Ama gerçekten evet bayağı sour cream tadında bir yoğurt. Bence bayağı başarılı. Ve linçlendim. Bir de şöyle alacağım gerçekten. Sen salata yiyorsun 50. Benim orman katkımda. Şey gibi. Bana verdiğin elması gibi. Hemen neyse ben gidiyorum. Evet arkadaşlar şimdi 3. günün oteline geldik. 3. gün oteline geldiğimizde de markette buranın TikTok'unda gördüğüm çok güzel bir tatlı vardı. O güzel tatlıya bakıyoruz. Papadopoulos'tan Caprice. Şöyle bizdeki aslında neye benziyor? Rulo kat kata benzeyen çok güzel bir şey. Çok fazla güzel yorumları vardı. O yüzden ben de en küçük değil büyük değil orta paketini aldım. Paket 3 euro 40 cent. Şöyle açalım. İçinde şöyle bir kağıt daha var. Kırılmasın diye bayağı uğraşıyorlar. Şöyle. Bu arada bayağı dolu. Müzikler bu kadar dolu mu emin değilim. Bunun için nasıl sıkıştırmışlar bunu? Çıkarmak için bile bir yer yok. Şöyle çekelim. Şu şekilde gözüküyor. Çıtırtısına bakalım ve tadına bakalım. Çok iyi. Ama bizdekilerin bir farkı yok. Hani bu belki bunu biz tersine almış olabiliriz ama bizdekinin de tadı çok benzer diyecektim. Kreması çok daha güzel. Çok güzel bir kremasında aroma var. Kreması bana çok daha güzel geldi. Değil mi fındıklı? Yazıyorum burada fındık filan. Fındık ve kakao kremasıyla %63'ü fındık ve kakao kremasıymış. %6'sı sadece fındıkmış. Bizim fındık ezmesinde de %16 fındık olduğuna göre bayağı yoğun fındıklı aslında bu. Çok güzel, çok başarılı öneririm. 10 üzerinden 9.7. Bayağı durmaksızın yiyebilirsiniz. Evet, tavernaların olduğu kısma geldik. Tavernalar var. Minik oyun alanları var. Gerçekten böyle küçük kasaba olmasına rağmen bayağı dolu bence canım. Bir de cumartesi akşamı olduğu için her tarafı dolu. Kebapçı sanırım Türkiye'de bir tane tüm yoğunluk buraya gelmiş. Hadi yemek yiyecek bir yer bulalım. Evet arkadaşlar şimdi bir Yunan tavernası ile restoran arasında mekana geldik. Arkada duyduğunuz güzel müzikler var. Belki bunları az duyuyorsanız farklı müzik koyabilirim. Biraz daha gelenekselin dışında biraz daha yenilikçi bir Yunan mutfağı var burada. Şimdi size hemen ilk gelen yemeğimizi göstereceğim. Burada aslında kızartılmış feta cheese, kızartılmış bize göre beyaz peynir uyarlaması diyebiliriz. Ama normalde bu susam ve balla servis edilirken burada kendi yaptıkları reçel ve marmelat ve yanında başka bir şeyler servis etmişler. Hadi gelin keselim, önce içini göstereyim ben size. Hadi keselim. Şöyle geldik, içinde şöyle peyniri var. Feta peyniri. Hadi küçük bir parça keselim ve tadına bakalım. Şöyle yakın göstereyim. Evet, tadalım ve puanlayalım. Απολαμβάνετε την καλύτερη jazz, τις πιο ψαγμένες μουσικές κόσμου και βέβαια πιο αγαπημένα ελληνικά τραγούδια. Kızarmışken çok güzel aroması var. Hani bizim kızartma hellim peyniri gibi falan değil. Zaten feta da biraz daha lor peynir yakın tadı olduğu için güzel bir hafif ekşimsi bir ve bir tık böyle kremamsı değil ama ona yakın bir tat veriyor ağızda. Çok beğendim, çok güzel. Bundan kişi başı birer tane yiyip böyle büyük ihtimal yüksek proteininde bayağı güzel bir öğün olur. Çok beğendim. 10 üzerinden 9.4. Evet arkadaşlar şimdi güzel limonla marine edilmiş bir etimiz var. Yanında da patateslerimiz bulunmakta. Buradan bakınca bayağı güzel gözüküyor. Hadi gelin tadalım ve puanlayalım. Şuradan küçük bir parça etten alalım. Etimiz bu şekilde. Çok az sosundan aldım. Tadalım ve puanlayalım. Sanki fırında pişmiş gibi bir, nasıl desem, kıvamı var. Hani fırında pilav üstüne kapanma gibi tarifler yapılır ya, onun gibi böyle güzel bir kıvamda. Gerçekten çok güzel. Yani ilk başta patates alacağım ve sonra puanımı söyleyeceğim. Patates şu an umutlarımı düşürdü. Biraz sert kalmış. O yüzden bu tabağa puanım 10 üzerinden 8.6. Evet arkadaşlar şimdi 50 euroluk bir hesap aldıktan sonra bize hediye getirdiler. Hediyemiz ne? İkram diyelim, hediye diyelim. Karpuz 2. Bakalım Yunan karpuz tadalım.
Bu şekilde. 20 euro bekledim hesabı 50 euro verdikten sonra karpuz 2 mükemmel. 10 üzerinden 10. Gelin karpuz 2 yemeden gitmeyin. Karpuz 2 önemli. Sanki şurada böyle cayrocu var ama o şu an açık değil mi? Gördüğümüz yerlere bir de günümüz gözüyle bakalım. Evet arkadaşlar şimdi son günümüzün öğünü yine gyros yiyoruz. Böyle göstereyim. Geçen günümüz çok güzeldi. Şimdi bu şekilde domates var, soğan var, dönerimiz var, patatesimiz var ve biraz hardalımız var. Bakalım tadalım. Kavala'nın en iyi 3 yerinden bir tanesi. Ve geçen biz cacık ekletmeyi unutmuşuz ve cacık ekledik. Gerçekten o 3 yerden biri olmayı çok hak ediyor. Çok iyi. Şu an çok keyifli yiyorum. Kalanını kendim yiyeceğim ama çok mükemmel. Puanım 10 üzerinden 9.8. Geçen günden çok daha iyi. Gelirseniz bu mekana kesin oraya Kavala'da. Bye bye.